Herkese merhabalar. Bugün yeni bir Neverwinter videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Mod 27'nin geleceği duyuruldu. Nitekim şu an test sunucusunda erişebilir vaziyet. Yeni modla birlikte yeni senaryolar ve bir sürü değişiklik bizleri bekliyor. Bu videoda bu değişikliklerden en önemlilerinden biri olan tank agro mekaniğinin değişmesi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcısı Brett Norton Discord üzerinden tank agro mekaniği üzerine değişiklikler getirdiğini ve test sunucusuna aktardıklarını açıkladı. Elbette bu açıklamayı uzun uzadıya paylaşmayacağım fakat kısaca üzerinden geçeceğim. Elbette bu değişiklikleri anlamak için öncelikle oyunun agro mekaniğinin nasıl çalıştığını bilmemiz gerekli. Bildiğiniz üzere oyunda en çok vuran kişi agronun sahibi olmaktı. Size bu başta ilginç gelebilir çünkü oyunda tankların çok vurmayacağını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Çünkü oyunda agro matematiğini etkileyen bir değer var. Tank paragonunu seçtiğiniz zaman normalde vurduğunuz hasar tabloya 5,5 katı olarak işleniyor. Bu anlamda 1000 vurduysanız agro tablosuna hasarınız 5500 olarak işleniyor. Elbette bu tank paragonunu seçmenizle birlikte gelen sabit tehdit çarpanıydı. Bunun yanında Increased Threat yetenekleri ve Top Threat yeteneklerini de incelememiz gerekiyor. Tankların Increased Threat yetenekleri normal değeri 5,5 olan tehdit çarpanına 8 kat daha tehdit ettiler. Yani Increased Threat olan bir yeteneğinizi kullandığınızda 5,5 çarpı 8 şeklinde hasarınız tabloya yansıtılıyor ve buna göre en yüksek kim vurmuş hesabına göre agroyu alıyorsunuz. Nitekim örnek verecek olursam Increased Threat yeteneği 1000 vurduğunuz bir senaryoda hasarınız agro tablosunda 44.000 olarak işlenecektir. Yani 1000'den 44.000'e çıkıyor bir anda vurduğunuz hasar. Yine bunun yanında Top Threat adını verdiklerimiz tanklara özgü yetenekler de mevcut. Bu yetenekler kaç vurduğunuzun önemi olmaksızın direkt olarak sizi agro listesinin başına yerleştirir. Lakin bu tarz yetenekler 1.1 değerinde tehdit yayar. Yani 1.1 çarpı 5.5 değerinde bir hasara tekabül etmiş olur. Nitekim agro alırken bu hususa dikkat etmeniz gerekmekte. Bu noktada düşünecek olursak mantıklı olarak agro alabilmeniz için Increased Threat yeteneklerinizi kullanmanız gerekmekte. Nitekim agro kaçmadığı müddetçe de Top Threat yeteneklerinizi açmamalısınız. Paladin klasından örnek verecek olursam agroyu tutabilmek için Tempest Wrath kullanmanız gerekiyor. Çünkü Increased Threat yeteneği olması dolayısıyla normal hasarın 45 katı kadar hasara denk geldiği için agro tutmanızı aşırı kolaylaştırır. Yine aynı şekilde WoW of Emit'i kullanmanız acil durumlarda agro kaçırmanız halinde Top Threat yeteneği olması dolayısıyla kaçırır kaçırmaz geri almanıza yarayabilir. Her tank klası bu bahsettiğim Increased Threat ve Top Threat yeteneklerine sahiptir. Nitekim hepsinde mantık hep aynı şekilde çalışmakta. Bu anlamda agro tutabilmek için Increased Threat yetenekleri kullanmalı ve agro kaçmadığı sürece Top Threat yeteneği atmamalısınız. Pekala bunu öğrendiğimize göre artık yeni modülle birlikte gelecek agro mekaniği değişikliklerine göz atabiliriz. Öncelikle Brett Norton'un yaptığı açıklamaya göre artık tüm tanklardaki Increased Threat özelliği olmayan yeteneklerin tehdit çarpanı 3 katına çıkacak. Yani yukarıda anlattığımız en baştaki sabit 5,5 olan bu değer bu değişiklik ile birlikte 5,5 çarpı 3 yani 16,5 olacak. Bu gelişme ile birlikte daha öncesinde Increased Threat olmayan yeteneklerimiz 3 katı daha fazla agro üretecek. Nitekim bu da daha kolay agro almamıza yardımcı olabilir. Yeni mod 27 ile birlikte oyunda bizi bekleyen diğer değişiklikler ve senaryoları merakla bekliyoruz. Neverwinter dünyasındaki bu güncellemelerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve detayları öğrenmek için takipte kalın. Oyun dünyasındaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. İyi oyunlar, sağlıcakla kalın.